Evrenin bir başlangıcı olup olmadığı veya sonsuza dek var olup olmadığı sorusu hem felsefede hem de kozmolojide derin ve kalıcı bir konudur. Bu araştırmanın kökleri antik felsefi tartışmalara dayanır ve Orta Çağ'da önemli ölçüde ele alınmıştır. Ancak Immanuel Kant'ın saf aklın eleştirisi aşkın idealizm kavramını ortaya atarak bu tartışmayı bir nebze kenara itmiştir. Buna rağmen modern fiziksel kozmoloji, özellikle büyük patlama ile sabit durum modelleri ve kuantum kozmolojisindeki son gelişmeler bu soruya olan ilgiyi yeniden canlandırmıştır. Bu bölümde büyük patlama ve evren ile ilgili farklı kavramları açıklığa kavuşturmayı ve ayırt etmeyi amaçlamaktayım. Bu çoklu evrenler için bir sınıflandırma sağlamayı, başlangıç ve ebedi kozmolojileri sınıflandırmayı içerir. Amaç bu terimlerle sıklıkla ilişkilendirilen kavramsal karışıklığı çözmek ve çeşitli kozmolojik modelleri anlamak için yapılandırılmış bir çerçeve sunmaktır. Kant, Saf Aklın Eleştirisi adlı eserinde hem evrenin zamanda bir başlangıcı olduğunu hem de ebedi olduğunu iddia etmenin mümkün olabileceğini ileri sürer. Bu paradoksun uzun zamandır tartışılan felsefi çıkarımları vardır. Burada bu çelişkiye bir çözümün iki tür zaman arasında ayrım yaparak mikroskobik ve makroskobik metafizik gerçeklik çerçevesi içinde bulunabileceğini göstereceğiz. Bu ayrım evrenin teorik olarak hem bir başlangıcı hem de ebedi bir varoluş olabileceği bir modele olanak tanır ve zamandan önceki bir zaman veya zamanın içinde bir zaman başlangıcı paradoksal kavramını önerir. Modern fiziksel kozmoloji zamanın ve uzayın sonlu mu yoksa sonsuz mu olduğu sorunuyla boğuşmaya devam ediyor. Bu sorulara özellikle büyük patlama ile ilgili bilimsel yaklaşımların çıkarımları derin ve genellikle spekülatiftir. Bu yaklaşımlar her zaman net veya evrensel olarak kabul görmeyen öncüller ve kavramlar üzerine kuruludur ve bu da onları felsefi düşünce için verimli bir zemin haline getirir. 20. yüzyılda büyük patlama ile sabit durum modelleri arasındaki çatışmayla evrenin kökenleri hakkındaki tartışma yeniden canlandı. Daha yakın zamanda kuantum kozmolojisi, zamanın mutlak bir başlangıcını öneren instanton modelleri ve büyük patlamanın daha önceki bir durumdan geçiş olarak görüldüğü alternatif senaryolar dahil olmak üzere yeni bakış açıları ortaya koydu. Bu modeller evrenimizin büyük patlamanın tekil bir olay olmayabileceğini ancak potansiyel olarak sonsuz sayıda bir dizi geçişin parçası olabileceğini ima etmektedir. Genel görelilik deneysel başarısına rağmen son derece küçük ölçeklerde ve yüksek enerji yoğunluklarında bozulur ve kuantum kozmolojisinin geliştirilmesini gerektirir. Ancak kuantum kozmolojisi ve sicim teorisi gibi ilgi alanlarındaki mevcut yaklaşımlar spekülatif olmaya devam etmekte ve deneysel doğrulamadan yoksun kalmaktadır. Bu spekülatif yapı Sokrates öncesi doğa felsefesi tartışmalarıyla paralellik kurarak bu gelişmiş teorilerde felsefi analiz ve kavramsal netliğe olan ihtiyacı vurgular. Modern kozmolojik teorilerin spekülatif ve tartışmalı durumu göz önüne alındığında kavramsal analiz ve felsefi araştırmalar hayati önem taşır. Bu analizler varsayımları ve çıkarımları açıklığa kavuşturmaya yardımcı olur ve fizik ile felsefe arasındaki boşluğu kapatabilecek daha yapılandırılmış bir anlayış sunar. Bu noktada mikroskopik ve makroskopik zaman ölçekleri arasında bir ayrım önererek evrenin hem bir başlangıcı hem de ebedi bir varoluş olabileceği ve böylece zamandan önceki bir zaman paradoksunun çözülebileceğini göstermeye gayret edeceğiz. Felsefi sorgulama ve modern kozmolojinin bu sentezi, evrenin kökenlerini anlamanın devam eden önemini ve karmaşıklığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda öncelikle önemli kavramları ve bu kavramlar arasındaki temel farklılıkları vurgulamaya çalışacağız. Öncelikle büyük patlamadaki belirsizlikleri ve büyük patlamanın tanım itibariyle olan yanlış anlaşılmalarını gidermek açısından karışıklığı önlemek için en az 4 farklı anlam arasında ayrım yapacağız. İlki sıcak, yoğun erken evreyi temsil etmektedir. Bu hafif elementlerin nükleosentez yoluyla oluştuğu son derece yüksek sıcaklıklar ve yoğunluklarla karakterize edilen evrenimizin erken halini gösterir. Daha sonra ilk tekillik kavramına değinecek olursak, burada fizik yasalarının bozulduğu, genellikle zamanda geriye doğru sonsuz derecede küçük, sonsuz derecede yoğun bir noktaya ekstrapole edildiği göreli kozmolojik noktadır.
Mutlak bir başlangıç ile kastedilen kavram, uzay, zaman ve enerjinin var olmaya başladığı noktayı temsil eder. Evrenimizin başlangıcı ise temel parçacıkların vakum durumunun ve muhtemelen yerel uzay zamanımızın oluşturulmasını veya oluşumunu kapsar. İlk tanım sıcak, yoğun, erken evre, yani yaygın olarak kabul görmüş tartışmadır. İkincisi başlangıçtaki tekillik, göreli kozmolojideki geriye doğru ekstrapolasyonun sınırını temsil etmektedir. Çeşitli kuantum ve sicim kozmoloji modelleri bu sınırı ele almaya çalışır. Ve bu da üçüncü ve dördüncü tanımların farklı yorumlanmasına yol açar. Burada farklı yorumlanan tanımlar başlangıçla ilgili tekillikler ve başlangıç kozmolojileridir. Mutlak başlangıç ile karakterize edilen kozmolojiler özellikle zaman sonsuza kadar bölünebilir değilse zamandaki ilk anı varsayarak başlangıçtaki kozmolojiler olarak adlandırılabilir. Evrenimizin başlangıcı ise statik, evrimsel veya devrimsel olabilen ve doğrusal veya döngüsel zamanı içerebilen ebedi kozmolojileri kapsar. Bu ebedi kozmolojiler ayrıca evrenimizin hiçbir şeyden ortaya çıkmadığı ancak bir öncül duruma sahip olabileceği veya diğer evrenlerle birlikte var olabileceği olasılığına da izin verir. Burada evren teriminden kastedilen felsefi terminolojide var olan her şey anlamına da gelebilir ve buradaki her zaman tüm fiziksel gerçekliği içerir. Gözlemlenebilir evrenden kastımız ise Hubble hacmini ve onunla etkileşime girmiş veya öngörülebilir gelecekte etkileşime girecek olan her şeyi kapsar. Nedensel olarak etkileşen şeylerin bir sistematik içerisinde, bir bütünlük içerisinde bir arada bulunması tanımı da daha büyük, birbirine bağlı bir uzay zaman içindeki alt bölgelerden oluşan izole sistemlere veya çok alanlı evrenlere uygulanabilir. Potansiyel olarak devasa bir sistemi kastettiğimiz zaman bu sistem hala küçükken çökse bile bu tanım geçerli olmaktadır. Dalga fonksiyonu örneğin üniter kuantum fiziğinde üst üste binen farklı geçmişleri veya klasik dünyaları içerir. Tamamen bağlantısız sistemlerden kastımız da fiziksel olarak gerçekleştirilmiş matematiksel yapılar gibi sınır koşullarını, sabitleri veya hatta temel yasaları paylaşmayabilir. Bu noktada çoklu evren taksonomisine geçecek olursak, çoklu evren kavramı daha geniş bir dünya veya kozmos içindeki çoklu evrenler fikrini kapsar. Bu evrenler uzamsal, zamansal, boyutsal, nedensel, modal veya matematiksel olarak ayrılabilir. Şekildeki tabloda bu ayrımlar için bir sınıflandırılma gösterilmektedir. Bunlar sırasıyla statik evren, yani durağan kalan, durağan durum modeline uyan ve hiçbir zaman değişmeyen evrenler, Big Bang'e dayalı olan başlangıç tekilliğine sahip veya instanton olarak adlandırılan mutlak bir başlangıca sahip ve genişleyen evrenler, ezelden ebede var olan sonsuz evrenler, vakum durumundan, kuantum vakum dalgalanmalarından çıkan ani bir şekilde, sebepsiz şekilde ortaya çıkan evrenler, dönen evrenler, burada Gödel evreni de kastediliyor. Aynı zamanda kendi kendini üreten, belirli zaman döngüsüne sahip, kendi kendini üreten evrenler olarak sınıflandırılır. Uzamsal ve zamansal ayrım noktasına da değinecek olursak, uzamsal olarak farklı kuantum evrenleri ve sonsuz enflasyon fikri önem arz etmektedir. Zamansal açıdan döngüsel evrenler ve kendi kendinden türeyen evrenler kavramı da dikkate değerdir. Boyutsal açıdan bakacak olursak, takyon evrenleri, zar dünyalar ve süperuzay kavramları da bu bağlamda karşımıza çıkar. Nedensel ayrım bakımından da değerlendirirsek katı ve sürekli modeller arasında bir ayrım yapılır. Katı modellerde farklı evrenlerin ortak bir üretici yoktur. Entropi anlamında birbirlerine bağlılık göstermez. Sürekli modellerde ise evrenler enflasyon veya hızlandırılmış genişleme gibi etkenlerle etkileşime girer. Modal ayrım bağlamında
potansiyel veya gerçek modal gerçekçilik yorumlarına da dikkat edilir. Burada felsefi anlamda bir potansiyel edimsel gerçeklik söz konusudur ve bu gerçeklik fiili olarak var olmamıştır. Daha sonra fiili olarak var olma aşamasına geçer ve bu noktada da gerçek halini alır. İkinci noktada matematiksel olarak bakacak olursak yapısal veya aksiyomatik yaklaşımlar da öne çıkar. Platonizm ve metamatematiksel topluluk gibi kavramlar bu bağlamda önemlidir. Bu sınıflandırma benzersiz evren hesapları ile çoklu evren hesapları arasında ayrım yapmaya yardımcı olur. Benzersiz evren hesapları evrenimizi potansiyel olarak öncülleri veya halefleri olan tek ilgili kozmolojik varlık olarak görür. Öte yandan çoklu evren hesapları ise her biri farklı ayrılık yönleriyle karakterize edilen, farklı parametre setleriyle ve fiziksel niteliklerle bağlantılı olan birden fazla evrenin varlığını varsayar. Sonuç açısından bunu değerlendirirsek çoklu evren kavramında evrenimizin ince ayarı ve diğer evrenlerin potansiyel varlığı için açıklamalar sağlanabilir. Spekülatif veya önemli bilimsel ve felsefi zorluklarla birlikte olsa da çoklu evren fikri açıklayıcı bir güç sunar ve fizik biliminde sabit bir unsur olarak kalmaya devam edecektir. Evrenin bir başlangıcı olup olmadığı ya da sonsuz olup olmadığı tartışması antik felsefeye dayanan ve Orta Çağ boyunca önemli yer tutan derin bir tartışmadır. Immanuel Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi adlı eseri bu tartışmanın felsefi önemini azaltmış olsa da soru tarih boyunca çeşitli şekillerde devam etmiştir. Şekilde görüldüğü gibi tarihsel felsefi görüşleri ve bunların etkili savunucuları özetlenmektedir. Not edilmelidir ki bu görüşlerin bazıları birbirini tamamen dışlamaz. Örneğin yoktan var etme ve sürekli yaratım farklı açılardan ikisi de geçerli kabul edilebilir. Günümüz fiziksel kozmolojisinde tartışma genel görelilik ve kuantum kozmolojisinin çerçeveleriyle daha seküler ve karmaşık bir hale gelmiştir. Modern kozmolojik modeller evrenin kökeni ve kaderi için çeşitli olasılıklar sunarak uzay zaman anlayışımız üzerinde derin etkiler oluşturmuştur. Klasik modeller hem başlangıcı hem de sonu olan bir evreni öngörürken kuantum tünel etkisi veya sınır olmama önerileri başlangıç olan ama sonu olmayan evreni öne sürer. Sonsuz kozmolojiler ise belirli bir başlangıç veya sonu olmayan evrenleri önerir. Bu evrenler durağan, sürekli genişleyen veya döngüsel süreçler içerebilir. Çoklu evren kavramı resme daha fazla karmaşıklık katmakta ve her birinin kendine özgü özellikleri ve evrimsel yolları olan birden fazla evrenin varlığını öne sürmektedir. Felsefe ve modern kozmoloji arasındaki etkileşim önemli olmaya devam etmektedir. Tarihsel felsefi içgörüler günümüz tartışmalarını şekillendirmeye devam ederken modern bilimsel teoriler evrenin doğası ve kökeni hakkındaki eski soruları ele almak için yeni çerçeveler sunar. Başlangıç ve sonsuz kozmolojilerin araştırılması bu disiplinler arasındaki sürekli diyaloğu örnekleyerek ampirik araştırma ve spekülatif akıl yürütmenin harmanlandığını gösterir. Sonuç olarak başlangıç ve sonsuz kozmolojiler üzerindeki tartışma canlılığını korumaktadır. Tarihsel ve modern perspektifler olasılıkların zengin bir dokusunu sunar. Sonsuz kozmolojiler çoklu evren teorileriyle daha doğal bir ilişki içerisinde gibi görülse de zamansal ve yarı mekansal konular yani başlangıç, sonsuz kozmolojiler ve tekil evren, çoklu evren yaklaşımları mantıksal olarak birbirinden bağımsızdır. Bu özelliklerin her olası kombinasyonu önerilmiş ve savunulmuştur. Bu da şekilde gösterilmektedir. Bu sınıflandırmalar farklı modelleri katı bir şekilde farklı kategorilere sokmak amacıyla değil, bu karmaşık konulara basitleştirilmiş bir genel bakış açısı sağlamak ve farklılıkları vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Böyle bir çerçeve veya taksonomi sistematik, kavramsal ve didaktik nedenlerle faydalıdır. Ancak basitleştirmelerin ve tartışmalı belirsizliklerin farkında olmak önemlidir. Başlangıç ve sonsuz kozmolojiler arasındaki bazı sorunları tartışmadan önce mikroskopik ve makroskopik zaman arasındaki ayrımın anlaşılması gereklidir. Ayrıca başlangıç ve sonsuz kozmolojiler arasındaki üçüncü bir seçenek olan evrenin sahte başlangıcı kavramı önemli bir farklılık olarak belirtilmektedir. Başlangıç ve sonsuz kozmolojilerin her ikisi de ciddi açıklayıcı sorunlarla karşı karşıyadır. Bu nedenle alternatifleri aramak faydalı olabilir.
Sonsuz kozmolojiler bir ilk neden veya kaza varsaymak zorunda kalmazlar. Ancak açıklama yükünü sonsuz geçmişe taşırlar. Her olay daha önceki olaylar ve nedensel yasalarla açıklanabilir olsa da sonsuz kozmolojiler zamansal olarak sonsuz bir kozmosun neden var olduğunu ve neden bu şekilde olduğunu açıklayamazlar. Daha derin problemler de olabilir. Sonsuzluk kavramına bir sembol atayabilir ve bu sembolü belirli kurallara göre manipüle edebiliriz. Ancak fiziksel, matematiksel değil, sonsuzluk yapısal olarak mümkün olmaması ve çelişkiler içermesi nedeniyle şiddetle eleştirilmiştir. Eğer bu doğruysa sonsuz bir geçmişe de uygulanmalıdır. Yani gelecekte sonsuz bir kozmos yalnızca potansiyel olarak sınırsız bir açılım olarak görünse de daha az sorunlu olabilir. Bu tartışmalı bir konudur. Ancak sonsuz geçmişe sahip kozmolojilere alternatif arama motivasyonu olarak görülmektedir. Başlangıç kozmolojileri diğer yandan hiçbir şeyden bir şeyin nasıl ortaya çıkabileceğini ve neden hiçbir şey yerine bir şey olduğunu açıklama konusunda derin metafizik sorunlarla karşılaşır. Hatta teolojik creatio ex nihilo doktrini, yani yoktan var olma doktrini bile tamamen hiçbir şeyden değil, bir şeyden, yani Tanrı'dan başlar. Bu nedenle ex nihilo nihil fit ilkesi hala geçerlidir. Çağdaş seküler ex nihilo başlangıç kozmolojileri genellikle Alexander Vilenki'nin dediği gibi hiçbir şey olmasa bile en azından fizik yasalarının var olduğunu iddia eder. Kendi modeliyle ilgili olarak evrenin hiçbir şeyden yaratılması kavramı çılgınca bir kavram demiştir. Ve parçacık çifti yaratımıyla yaptığı benzetme sadece sorunu derinleştirir. Çünkü madde antimadde parçacıkları hiçbir şeyden ortaya çıkmaz. Zaten var olan enerjinin dönüşümleridir. Benzer şekilde Heinz Pagels fizik yasalarına ilişkin bir tür platonizmi benimsemiştir. Ve söylemiştir ki bu düşünülemez boşluk fizik yasalarının zorunlu bir sonucu olarak varoluşun doluluğuna dönüşür. Bu yasalar o boşluğa nerede yazılmıştır? Boşluğa olası bir evrenle hamile olduğunu söyleyen nedir? Görünüşe göre boşluk bile uzay ve zamandan önce var olan bir mantığa tabidir. Ve Stephen Hawking eğer sadece tek bir olası birleşik teori varsa bu sadece bir dizi kural ve denklem olacaktır. Bu denklemlere ateş üfleyen ve onların tarif edeceği bir evren yaratan nedir? Bilimin genellikle matematiksel bir model inşa etme yaklaşımı, modelin tarif edeceği bir evrenin neden var olması gerektiği sorusuna cevap veremez. Evren neden var olma zahmetine girer diye sormuştur. Ancak gerçekten hiçbir şeyin, bir şeyin kökenine inanmıyorsanız fizik yasalarının ontolojik durumu hakkında platonizmi kabul etmek zorunda değilsiniz. Bunlar basitçe doğanın değişmez özelliklerinin bir sonucu olarak görülebilir. Bu durumda doğayı yönetmezler, doğadan türetilirler. Bunlar soyut tanımlamalardır. Bir model veya gerçeklik teorisiyle gerçekliğin kendisi karıştırılmamalıdır. Burada özetlenenlerden hareketle başlangıç ve sonsuz kozmolojiler arasında daha fazla açıklama sağlayacak ancak ilkinin sorunlarına düşmeyecek bir üçüncü yol almakta faydalı olabilir. Burada da sahte başlangıç kozmolojileri olarak adlandırılan kozmolojiler devreye girer. Bu noktada ikinci bölümde değineceğimiz bazı konular olacak ve şimdilik söyleyeceklerimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.